Smeagol'un evine hoş geldiniz. Rüzgarlı bir İstanbul günü. Akşamüstü hoş. Bir cumartesi. Bu kadar gündür konuştuk, anlattık, ettik. İşte Tolkien dedik, o dedik, bu dedik. Güç yüzünü yok ettirdik. Güç yüzünü tekrar kaptılar, aldılar, ettiler. Devamlı bir hikaye girdi çıktı ama bu güç yüzüğü denen olayın nasıl başladı, ne olduğu ile ilgili bir tarihçe yapmak istediğim bu haftaki videonun konusu da o One Ring, tek yüzük dediğimiz Sauron'un ikinci çağdaki yarattığı en kuvvetli obje ya da belki de hikayenin merkezi diyebileceğimiz bir yüzükten bahsedeceğiz. Çok vakit kaybetmeden videoya başlayalım isterim. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness bind them. Evet, klasik okumayı da duydunuz az önce. Nedir? Yüzüğün üzerindeki script, yani o yazıyı bu şekilde İngilizceye çevirebiliyoruz. Aslında biliyoruz ki Black Speech denen kara lisanda yazılmış. Aynı zamanda Tengvar elfçesinin harflerini kullanan bir artık motto diyebiliriz aslına bakarsanız. Bir Sauron mottosu. Evet, nedir? İkinci çağda yapıyor Sauron bu yüzüğü. Hazırlıyor. Amaç diğer güç yüzüklerini hükmedebilmek aslında ve önce elfler, daha sonra da diğer tüm Orta Dünya ırkları üzerinde bir egemenlik sağlamak. Orodruin de hazırlıyor bu yüzüğü. Aynı zamanda Mount Doom, yani Kıyamet Dağı ve özellikle gürültülü müziği çok sevenler çok yakından biliyorlar, Amon Amart. Bunların hepsi Kıyamet Dağı'nın isimleri. Burada hazırlıyor yüzüğü ve bu şekilde kendisini ilahlaştıracak şekli bulmaya çalışıyor. Tam olarak 2. çağın 1600. yılında başlıyor Sauron yüzüğünü hazırlamaya. Ancak bu yüzüğü hazırlarken fark ettiği bir detay şudur ki her ne kadar kuvvetli bir relik veya artık o obje hazırlıyor dahi olsa da ekstra bir şey gerekiyor içine. Ona o her şeye hakim olacağı, gücü verecek bir şey. Ne yapıyor? Kendi ruhundan bir parça ekliyor. Ve bu şekilde ikisi bir araya geldiklerinde Orta Dünya'daki en korkulacak ikiliyi oluşturuyorlar. Ve yüzüğü kendine bağlıyor. Yüzüğü dövüyor. O sırada Celebrimbor'a güzel gözüküyor ve ona da kendi hocalığı altında belli başlı yüzükler hazırlıyor. Hemen bir 30 saniye boşluk alıyoruz burada. Ne demiştik? Evet. Celebrimbor'a yüzükleri yaptırıyor. Kendisi akıl hocası, onlara güzel gözüküyor. Zaten Sauron'un o İngilizce'de deceiver dediğimiz o yanılsamayı, sizi aldatan özelliği bu işi çok kolay halletmesini sağlıyor. Evet, yüzüğü takıyor. Ancak yüzüğü takınca ne oluyor? Elfler varlığını fark ediyorlar. Amacını öğreniyorlar ve doğal olarak hemen bir önlem koşuşturması başlıyor. İlk hamle nedir? Celebrimbor 3 yüzüğü çok güvendiği 3 karaktere, daha doğrusu aslında 2 de 3 oluyor o karakter, gönderiyor. Bir tek kendi biliyor. İpucu vermiyor. Çünkü çok önemli o 3 onun için. Bu arada tabii ki fark edildiğini anlayan Sauron da bakıyor ki güzellikle olmayacak. Ben buraya bastırır, fiziksel üstünlüğümü kurar, bu şekilde istediğim amaca ulaşırım diyor. Ne yapıyor? Eregion'a çok ciddi bir kuvvetle saldırıyor. Ve elfler ve Sauron'un arasındaki savaş denen bir savaştaki 2. çağda 1693'te oluyor bu. Elflere çok ciddi bir üstünlük sağlıyor. Eregion'u tamamen ele geçiriyor. Celebrimbor esir düşüyor. Çok ciddi bir dominant bir zafere imza atıyor. Ve o dönemde orada bulunan 9 yüzüğü de kafadan zaten ele geçirmiş oluyor. Celebrimbor'a işkence uygulayarak geri kalan 7 yüzüğün de ne olduğunu öğrendikten sonra o kayıp olan 3 yüzüğe peşine düşüyor. Ancak bütün uğraşı, o bütün işkence, bütün zorlamaya rağmen Celebrimbor bu konuda kendisine herhangi bir bilgi vermiyor ve o 3 yüzük Sauron'dan uzakta güvende kalmaya devam ediyorlar. Neredeyiz? 1. yüzüğümüzün
ana yüzüğümüzün hikayesine devam ediyoruz. Daha sonrasında Orta Dünya'nın batısında elflere, Noldorlu elflere Gil-galad'ın hükümdarı olduğu çok ciddi bir üstünlük sağlıyor. Ve onları Grey Havens diye bildiğimiz gri limanlara kadar iteliyor, öteliyor onları, gidin diyor. Bastırıyor ve oraya sıkıştırıyor, artık tam vuracak, işi bitirecek. İmladris'i kuşatmış durumda. Bir anda out of blue diyorlar ya onlar kendi ifadeleri. 1700 yılında 2. çağın Numenor yardım elini uzatıyor elflere. Tar-Minastir yanında filosu ve askerleriyle elflerin yardımına koşuyor. Sauron'u ciddi bir bozguna uğratıyorlar ve Mordor'a kadar kaçmak, geri çekilmek zorunda kalıyor Sauron. Evet, büyük ümitlerle çok ciddi bir savaş veriyor ama yine başarılı olamıyor. Mordor'a geri çekilmek zorunda kalıyor. Elindeki tek mücevheriyle oynamaya devam ediyor. Gerçi bu arada birçok yüzük ele geçiriyor, ayrı vaka, ama amacına ulaşması için biliyoruz ki o planın tamamının gerçekleşmesi gerekiyor. Ve Numenorlardan aldığı o mağlubiyet de etkiliyor Sauron. Her ne kadar Orta Dünya'nın efendisiyim, Orta Dünya'nın hükümdarıyım tavrına devam etse dahi bunun öyle olmadığı da bilinen bir gerçek. Evet, her ne kadar Sauron ben kralım, ben büyüğüm, ben şuyum, ben buyum dese dahi 2. çağın sürprizleri bitmiyor tabii. 3261. yılında 2. çağın bu sefer bir başka Numenor kralı, son kral, belki de en popüler karakter Ar-Pharazôn, Tar-Minastir'i de kıskandıracak derecede kalabalık bir filo ve orduyla Umbar'a çıkıyor. Doğal olarak her ne kadar Sauron kendisini övse dahi ordusu durumu algılayabilecek durumda ve hepsi çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Sauron'da kalan kuvvetlerle bakıyor ki Ar-Pharazôn'la başa çıkmak söz konusu dahi değil ve gönüllü bir teslimiyet gerçekleşiyor. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Elfler Ar-Pharazôn'a veya Numenor kültürüne güç yüzükleriyle ilgili herhangi bir bilgi vermedikleri için Ar-Pharazôn teslim olan Sauron'un aslında kendisini ne kadar büyük bir tuzağın içine çektiğini ne yazık ki fark edemiyor ilk etapta. Doğal olarak o esaret dahi olsa Numenor kültürüne ulaşabilmesi ve zaaflarını algılayabilmesi için çok iyi bir fırsat oluyor bu tabii Sauron'a. Ve Numenor kralının ve halkının o ölümlü hayata karşı olan o alerjisini çabuk çözümlüyor. O zayıflığın farkına varıyor ve bunu kullanmak üzere birçok hamle yapıyor ve bir süre sonra Ar-Pharazôn'un en güvendiği, en gözde danışmanı haline geliyor ve o tek yüzüğün hakkını bir kez daha verdiğini görüyoruz Sauron'un. Daha sonra ne oluyor? Çok bu bölümleri uzatmaya gerek yok. Evet, o Numenor adasının batışıyla beraber fiziksel yapısı yok oluyor ama ne yapıyor? Ruhu o yüzüğü Orta Dünya'ya taşıyabilecek güce sahip hala. Evet, yüzük Isildur'a geçiyor. Doğal olarak savaş alanında Isildur bu yüzüğü Sauron'un düşmüş halinden keserek alıyor. Bu benim olsun diyor. Alıyor, telkinleri dinlemiyor ve yok etmiyor. Böylece de ne demiştik? Yüzük fısıldamaya başlıyor. Yüzük fısıldıyor, ne yapıyor peki? Öncelikle Isildur'a onun yöneteceğini söylüyor. Onun gücünü kazanacağını söylüyor. Çok iyi biliyoruz ki kaypak bir gücü var. Yüzük. Canı sıkıldığı vakit alternatif dönüşler yapabilecek kadar kendisiyle bu işi ustalaşmış durumda. Çünkü Sauron'un da bir parçası için. İstiyorsanız bunu bir de Isildur'un ağzından dinleyelim. O bölüme geçeriz. Evet, tarihi boyunca kim atabilmiş ki Isildur atsın diyoruz. O da atamamış tabii ki. O da yok edememiş yüzüğü. Zaten bir tarafından bakmak lazım. Yok etseydi hikaye olmazdı. Veya farklı olurdu. O da kendisine saklıyor. O benim diyor. O benim değerlim diyor. Birçok noktada birçok karakterden duyduğumuz o muhteşem cümleyi o da kuruyor. Bir 2 yıl kadar yüzükle arkadaşlık ediyor Isildur. Beraber geziyorlar. Artık Gondor'a geri dönme zamanı geldiğinde belki de yüzüğün etkisiyle kısa ama biraz daha tehlikeli bir yol seçiyor. Yani ordusunun, kendi grubunun pusuya düşme ihtimali en yüksek olan rotayla geri dönme kararı veriyor. Beklenmedik bir karar alıyor. Ve doğal olarak da oradan Gondor'a geri dönerken
doğal sonuç gerçekleşiyor. Orkların pususuna düşüyor. Bu pusu sırasında kendisinden çok daha kalabalık olan ork grubuna karşı doğal olarak üstünlük sağlayamıyor. Çok yakın komutanı, yakın korumaları pusula düştükten sonra artık kaçma vakti geldiğini düşünüyor ve yüzüğü parmağına takıp Anduin Nehri'nden yüzerek geçmeye çalışıyor. Ancak yüzüğün o kaypak enerjisi burada yine canlanıyor ve artık Isildur'la olmak istemediğine karar veriyor. Ve tam nehri geçerken kendi isteğiyle, kendi kararıyla Isildur'un parmağından çıkmayı tercih ediyor tek yüzük ve onu orklara görünür kılıyor. Bu şekilde de Isildur'un Orta Dünya tarihindeki rolü ork okları ile sonlanmış oluyor ve yüzük Anduin Nehri'nin o kumlu ve bitkili tabanında 2500 sene boyunca bekleyerek devam ediyor. 2500 sene dinleniyor Anduin'in zemininde. 2500 sene sonra ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Deagle kendisi balık avlarken Deagle ve Smeagol Stur hobbitleri balık avlarken iricene bir balık Deagle'ı suya çekiyor. Deagle nehrin yatağındaki o parıltılı objenin olduğunu anlayamayıp onu alıp suyun yüzüne çıkıyor. Smeagol'la beraber bakıyorlar ve birkaç dakikalık yüzük taşıyıcılığı Deagle'ın burada da gerçekleşiyor, ancak sonra yüzüğün performansı tekrar zirve yapıyor ve Smeagol hem akrabası oldu hem de en iyi arkadaşı oldu. Deagle'ı öldürerek o yüzüğü onun elinden alıyor. Evet, daha sonra hızlı bir geçiş yapıyoruz. Smeagol'a tabii ki çok uzun süre kalıyor yüzük. Ancak yüzüğün son yolculuğuna bakacağız. Sam ve Frodo yüzüğü yok etmek üzere Sauron'un yolunu takip ederek Kıyamet Dağı'na giriyorlar. Artık son noktaya geliyorlar. Ancak doğal olarak burada bir Smeagol tuzağıyla karşılaşıyor. Son anlara kadar onları takip ediyor Smeagol. Ve tuzağa düşürüyor Sam ve Frodo'yu. Sam Smeagol'la uğraşırken Frodo artık yüzüğü lav akıntısına atıp kurtulmak üzere son bir hamle yapıyor. Ancak artık psikolojik olarak cidden yıpranmış durumda. Zihinsel olarak yorgunluğu çok fazla. Ve doğal olarak yüzük artık son hamlesini yapıyor ve bitmek üzere olan Frodo'nun benliğine bir kez daha fısıldıyor. Ona da vaatlerde bulunuyor, onunla da konuşuyor ve Frodo o klasik cümleyi kuruyor. Neden? Benim, değerlim gibi ufak bir beyin fırtınası yaşıyor ve yüzüğü parmağına takıyor. Ancak o sırada Smeagol Sam'den kurtulmuş. Ayrıca o ritüele de çok hakim. Yüzük takıldığında ne olduğunu bilecek kadar çok tecrübesi var ki, o kadar zaman geçirmiş ki yüzükle. Frodo'nun yüzüğü takmasına rağmen parmağından o yüzüğü, parmağını koparmak yolu ile alıyor. Ve doğal olarak o kadar beklediği değerlisini tekrar eline aldığı için de bir zafer dansına geçiyor. Ancak boş bir adım atıyor uçurumun dibindeyken ve lav akıntısına yüzükle beraber düşüyor ve tek yüzüğün hikayesi bu noktada son bulmuş oluyor. Ve bu olay Eru'nun Orta Dünya üzerinde birebir müdahale ettiği birkaç olaydan biri olarak kayıtlara geçiyor. Ve tek yüzük yolculuğunu bu şekilde tamamlıyor. Evet, yüzüğün etkileri ne yapıyor? Takan kişiyi görünmez yapıyor. Sizi o fiziksel dünyadan çıkarıyor ama tam ruhsal, ruhani dünyaya da sürüklemiyor. Arada arafta bir yerde duruyorsunuz ama ölümlülere gözükmez oluyorsunuz. Yani fiziksel dünyada görünmüyorsunuz. En büyük esprisi bu. Ama bu sefer de yüzük tayfları gibi yine o arada kalmış, sıkışmış karakterler sizi daha iyi görüp daha net algılamaya başlıyor ki hangisi daha iyi biraz tartışmaya açık bir konu. Özellikle zaman içinde taşıyıcısının ömrünü uzatıyor. Yalnız ömür uzadıkça yüzüğe karşı olan bağımlılığınız da bir o kadar artmaya başlıyor. O yüzden biraz tehlikeli bir durum. Çok fazla tak çıkar yaparsanız, yani bu yüzüğü çok kullanırsanız bir süre sonra artık sizi o aradaki bölgede kalmaya mahkum bırakıyor. Tekrar fiziksel dünyaya geri dönemiyorsunuz. Bir arafta kapalı kalma, kısılı kalma durumunuz oluyor ki bu da bence çok
dikkat edilmesi gereken bir özelliği kullanırken. Sonuçta güç yüzüğü yani ve tek yüzük yönetmek üzere yapılıyor. Ancak bir artısı var aralarında. Kara lisan, o Black Speech denen dili anlamaya başlıyorsunuz. Orklar ne konuşuyor, ne diyorlar birbirlerine anlıyorsunuz. O açıdan da bir avantaj olarak söylenebilir. Aklınıza fısıldıyor, en büyük numarası o. Konuşuyor sizinle. Kendi benliği var. Kendi kararlarını alabiliyor. Ama amaç belli. Mutlak Lord'una geri dönmeye çalışıyor. Sauron'u arıyor ve taşıyıcısıyla konuşabiliyor. Diyalog kurabilme şansına sahip. Tabii tam anladığımız anlamda bir diyalog değil. Fısıldıyor size. Ne yapacağınızı, ne olacağını söylüyor ama çok bir seçenek de bırakmıyor. Yoruyor sizi. Psikolojik olarak bitiriyor hatta. Benliğinizi çürütüyor. Böyle bir sıkıntısı var. Hatta taşıyıcısından sıkıldığı vakit kendi kararıyla Isildur'da olduğu gibi onu kötü bir sona sürükleyebiliyor veya bir başka karaktere kendisini alması için bir mesaj gönderip onu yoldan çıkartıp taşıyıcısını öldürtmeyi bile başarabilen bir yüzükten bahsediyoruz. Bunun dışında ne güçleri var? Belli güçlere sahip bu yüzük. Onlara da bakalım. Şimdi asıl amacı tabii ki yapılış amacı itibariyle bütün yüzüklere hükmetmek. Bu şekilde de başta elfler olmak üzere Orta Dünya arkları üzerinde bir üstünlük sağlaması Sauron. Asıl amaç bu, gücü bu. Diğer güç yüzüklerini kontrol ediyor tek yüzük. Tabii bunun dışında hani takan kişiye göre alternatif bazı artıları da var. Irkınıza, işte ırkınızın özelliğine, kişiliğinize göre size bazı artılar da sağlıyor. Mesela Frodo yüzüğü taktığı vakit millerce ötesini görebiliyor. Ona bir uzak görüş yetisi bahşediyor yüzük. Samwise mesela çok daha iyi duymaya başlıyor. Zaten bu şekilde Crit Ungol'da Sam'in Frodo'nun nerede olduğunu buluyor. Aynı zamanda tabii yüzük o kendi yetenekleri çerçevesinde Samwise'ın Crit Ungol'daki orklara çok böyle yapılı, savaşçı, karanlık bir karakter gözükmesini sağlıyor. O yüzden ona korkup bulaşmıyorlar, uzak duruyorlar mesela. Yine karşısındaki orkların aklıyla oynuyor diyebiliriz yüzük için ve bu Sam'e doğal olarak bir artı olarak geçiyor. Dediğimiz gibi takana göre spesifik bazı şeyler, bazı özellikler veriyor. Tabii klasik kim etkilenmiyor bundan? Tom Bombadil takıyor, taktığı halde hiçbir şey olmuyor ve sıkıcı bulup çıkartıyor yüzüğü kaç dakika sonra parmağından. Klasik bir Tom Bombadil durumu var orada. Herkese bir şeyler yapıyor. Tom Bombadil tamamen zevkine takıp çıkartıyor yüzüğü. Fiziksel olarak hiçbir kazandırdığı bir şey yok. Yani size bir fiziksel koruma sağlamıyor yüzük. Gerek o ara pozisyon durumunda, ara dünyadayken yüzük tayfları sizi bıçaklayabiliyor Frodo'da olduğu gibi. Ayrıca şöyle düşünelim. Sizi o bölüme götürmeden fiziksel dünyada kalabilecek şekilde Sauron'un yaptığı gibi taksanız dahi Sauron yüzük parmağındayken 3 büyük savaş kaybediyor ve buradan çıkarabileceğiniz net bir sonuç var. Yüzük size fiziksel olarak bir avantaj sağlamıyor. Fizik gücünüzde ne bir ölümsüzlük ne bir yaralanmama veya o fizik gücünü arttırma, belki arttırsa bile sonucu çok değiştirecek bir durum olmuyor. Gelelim yüzük taşıyıcılarına. Tek yüzük Orta Dünya'da 4867 yıl geçiriyor. 4867 yıl boyunca var oluyor ve 9 taşıyıcısı var. 9 taşıyıcı, 9 karakter taşıyor bu yüzüğü. Doğal olarak şampiyon Sauron 1850 yıl boyunca bu yüzüğün sahibi oluyor yapan kişi ve yapan karakter ve bunu amacı için kullanıyor. Daha sonrasında 478 yılla Smeagol var. Bir nevi ikinci sahibi sayılır. Hemen arkasından Bilbo 60 yıl boyunca bu yüzüğü taşıyor. Sonra Frodo 17 yıl. Devir tesliminden sonra 17 yıl yüzük Frodo'da kalıyor. Isildur 2 sene kadar taşıyor. Samwise 1 gün. Deagle ve Tom Bombadil birkaç dakika bu yüzüğe sahip oluyorlar. Veya taşıyıcısı oluyorlar diyelim. En son olarak da Gandalf birkaç saniyeliğine yüzüğü eline alınca bir gariplik olduğunu fark edip bırakıyor. Ve bu şekilde o da listeye adını yazdırıyor. Matematik canavarları için belirtelim 2461 yıl aşağı yukarı. Yüzük Anduin nehrinde dinleniyor ve bu şekilde Orta Dünya'daki sahiplerini veya taşıyıcılarını sıralayabiliyoruz.
Gelelim yüzüğün tarihi referanslarına. Önce şunu belirtmek istiyorum. Kara lisanda yazılmış bir mottosu. Ancak kullanılan fontlar Tengvar. Tengvar harfçesinden harfler bunlar. İlk referans Volsunga Saga'dan, bu 13. yüzyıldan bir Old Norse şiirsel hikaye, fantastik bir hikaye sonuçta. Andvaranaut denen bir büyülü bir yüzük söz konusu. Andvaranaut. Bunu şimdiki İskandinav dilinde karşılarsak Andvari'nin hediyesi olarak çeviriyorlar. Andvaranaut büyülü bir yüzük. Volsunga Saga'da geçen büyülü bir yüzük. Bu arada bu hikayeyle ilgili bir görsel görmek veya gerçek mi değil mi bakmak isterseniz Ramsund Carving diye bir taş üstü işleme var. Yine İskandinav Yarımadası'nda bulunan 1000 yılından diye tahmin ediliyor. Ramsund Carving. Bu şekilde aratıp bakabilirsiniz. Andvaranaut dediğim gibi büyülü bir yüzük. Volsunga Saga'dan. Ne yapıyor? Size altın damarını gösteriyor. Yani nedir? Altın madeninin yerine altın cevherini buluyorsunuz. O yüzden değerli. Ne demiştik? Güncel dilde Andvari'nin hediyesi olarak çevriliyor diye. Andvari asıl tabi bu arada yüzeye sahip olan karakter, o yüzden adı giriyor. Andvaranaut da onun, sanırım onunla ilgili bir ifade olsa gerek. Bu yüzüğü Andvari'den Loki çalıyor. O bildiğimiz klasik Loki karakteri. Reimdar diye bir cüce hükümdara yüzüğü onun küçük oğlunu öldürdüğü için onun karşılığında veriyor. Ötr oğlunun adı Reimdar'ın. Ancak Andvari yüzük kendisinden çalındığı için onun yüzüğü lanetliyor her şeyden önce. Diyor ki bir daha sahiplerine şans getirmesin diyor. Reimdar doğal olarak bu lanet tutuyor. Yüzüğün hiçbir hayrını görmüyor gerçekten. Ötr'ün abisi Fafnir, büyük oğlu, kendisini öldürüp yüzüğü ondan alıyor. Daha sonra yüzük bahsettiğimiz ilginç etkilerinden birini gösterip Fafnir'i ejderhaya çeviriyor ve Sigurd ve Gudrun kitabının kahramanı Sigurd Fafnir'i öldürerek yüzüğün yeni sahibi oluyor ve onu da evleneceği Nibelung kraliçesi Grimhild'e hediye ediyor. Sonuç, Fafnir kendi eliyle laneti evine sokuyor. Evet, sırada ikinci referansımız var. Gelelim ikinci referansa. Nedir? Bu bölümde bu arada olacaklardan dolayı tüm Gal kökenli insanlardan, Gal kültüründen ve Galce konuşabilen herkesten özür diliyorum. Konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. O yüzden telaffuz konusu paramparça olacak. Şimdiden özrümü dileyim. Evet, 13. yüzyılda Gwynedd bölgesi tahminimce, İngiltere adasının Galli bir kralı var. Llewellyn diye. Ulu Llewellyn diyorlar kendisine. Ve Galler Lady'si Joan'la evlenmek istiyor. Ve ona bir yüzük hazırlatıyor hediye olarak. Bu arada Joan, İngiltere kralı John'un gayrimeşru kızı. Hazırlanan yüzüğün üzerinde şöyle bir şey yazıyor. An fodri i dangas an kariat un fodri in klimu. Umarım yakaladığımız yerleri vardır telaffuz olarak. Bu da tam karşılığı one ring to show our love, one ring to bind us demek. Bu arada bu ikili 1206 yılında da evleniyorlar. Öyle bir durum var. Türkçe'ye çevirdiğimizde ne oluyor? Bir yüzük aşkımızı gösterecek, bir yüzük bizi bağlayacak. Tolkien'in buradan bir referans alma şansı var. Çünkü bu Mabinogion denen bir efsane, Gal efsanesi ve Tolkien Üniversitesi'de bu kitaplara ulaşabilir durumda. Özellikle de iki kitap var, kaynak. Biri Red Book of Hergest, diğeri de White Book of Bryderek. Bu iki kitap bir araya geliyorlar ve bu hikayenin de geçtiği efsaneyi oluşturuyorlar. İkinci referansında bu olabileceği bence son derece mantıklı bir tez. Gelelim kapanışa. Hava da serinledi, gece de oldu, çok eğlenceli. Şimdi kapanışa geçerken ufak bir şey belirtmek istiyorum. Dipnot olsun. Eğlencelik olsun bilgi. Hobbit'i ilk yazmaya başladığında Tolkien o Bilbo ile Smeagol arasındaki Riddle Game, o bilmece oyununun ödülü olarak Smeagol'ın Bilbo'ya yüzüğü teklif etmesini düşünüyor ve yazıyor ama daha sonra tekrar kurguladığında ya diyor yüzük bu kadar bağ oluşturuyor, bu kadar bağımlılık yapıyorsa bir bilmece oyunuyla vermemeli diyor ve
Smeagol Bilbo'ya oyunun ödülü olarak sana çıkış yolunu göstereceğim formatına geri dönüyor. Bu da bir dipnot olsun. Bu da böyle bilinsin isterim. Bir videonun da sonuna geldik. Smeagol'un evinden herkese henüz daha serinlememiş olan bu geceden el sallıyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.